Andor, 12 muhteşem bölümünün her karesinde büyüleyen, şaşırtıcı derecede karanlık ve zekice kurgulanmış ikinci sezonla sona eriyor. Şovmen ve yazar Tony Gilroy, yetişkinler için iyiye karşı kötülüğün son derece olgun bir keşfinde Star Wars sunuyor. Jaws, tavizsiz vizyonu, olağanüstü bir oyuncu kadrosu muhteşem prodüksiyon tasarımıyla hiçbir taşı unturned bırakmadan yeri kazıyacak Andor'un destansı kapsamı, açıkçası akıl almaz bir granüler düzeyde çok uzaklardaki bir galaksiyi süpürüyor. Zaten yüksek olan beklentilerinizi yükseltin. Hikayenin derinliği ve karmaşıklığı, seride benzersizdir. Andor, Rogue One olaylarına yol açan 5 yıllık bir süre boyunca gerçekleşir. Tohum olarak başlayan şey, çarpıcı bir açıklama ve karakter gelişimi ormanına dönüşürken birkaç zaman sıçraması vardır. Esas olarak Bourne filmleriyle tanınan Gilroy'un Dejarik tahtasında oyunda birçok satranç taşı vardır. Star Wars bilgisindeki birden fazla ipliği bir araya getiren genel bir stratejide her hareket çok önemlidir. Her bölüm, kahramanların ve kötü adamların kaderlerini şekillendiren adrenalin yüklü bir doruk noktasına doğru ilerler. Herkes gerçekte savaştığı ve karşı çıktığı hedefi keşfetmelidir. Gezegen büyüklüğünde bir gölge ölümcül bir hayalet gibi belirirken kritik kararlar alırlar. Muhteşem kelimesi yetersiz kalır. Genel temaları ve karakterlerin denklemdeki rollerine uyacak şekilde nasıl evrimleştiğini tartışarak spoiler vermekten kaçınalım. Ana kahramanımız Cassian, en çetrefilli sorunları çözebilecek çok amaçlı bir araç olarak kendini çoktan kanıtladı. Gerektiğinde bir casus, asker veya suikastçı olabilir. Cassian'ın ilk bölümde bir test tesisindeki başlangıç görevi, işler sarpa sardığında düşünme ve harekete geçme konusundaki olağanüstü yeteneğini destekler. Cassian'ın panik geni yok. Zor durumlardaki sıkı içgüdüleri, büyüyen isyanı defalarca kurtarıyor. Ancak bunun kişisel bedeli ağır oluyor. Fedakarlıklar buna değer mi? Özellikle de sevgili Bixie ve Ferrix'ten sevgili yoldaşları çapraz ateşte kaldığında. Dualite, Andor'un ikinci sezonunun itici gücüdür. Sırlar, yalanlar ve manipülasyon, karaktere bağlı olarak hem hayatta kalmanın hem de baskının anahtarıdır. Kukla ustası Laden Rael, isyanı acımasız imparatorluk güvenlik bürosunun bir adım önünde tutan çirkin ve acımasız kararları verir. Luthen'in gösterişli bir antika satıcısı maskesi, kurban edilenlerin kanıyla yüzüne yapışır. Motivasyonları ikinci kez tahmin etme özgürlüğüne sahip değildir. Nezaket veya duygusallığa yer yoktur. Tehditler ortadan kaldırılmalı ve önemli olan her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Dedra Meero ve Mon Mothma, Andor, ikinci sezonunda öne çıkıyor. ISB gözetmeni Dedra Meero gerçek bir inanan olmaya devam ediyor. Soğuk alaycılığı ve delici bakışları, Hitler'in SS ve Gestapo'sunda favori olan imparatorluğun ezici kötülüğüne olan bağlılığını gösteriyor. Manipüle etme ve düşünülemez olanı yapma isteği, imparatorun planları için çok önemli. ISB müdürü Orson Krennic'in ve binbaşı Leo Partagaz'ın ona her seviyedeki en gizli entrikaları emanet etmelerinin nedenini anlıyoruz. Ancak damarlarında dolaşan buz, bir sıcaklık ve duygu belirtisi olmadan değil. Cyril Karn'la olan çarpık ilişkisi kesinlikle büyüleyici. Genevieve O'Reilly, Mon Mothma'yı ustalıkla canlandırdığı için EMMY ödülünü hak ediyor. Skarsgård'ın Luthen'i gibi, Chandrilan ve Coruscant'ın sosyal elitlerinin zirvesinde zengin bir aristokrat ve senatör imajından asla kurtulamaz. Kızı Leyda'nın düğünü, isyanı gizlice finanse edip büyütürken, Mon'u kırılma noktasına getirir. Başkalarının güvenliğini korumak için bilmediği çok şey var, ancak onun önemi hafife alınamaz. Mon, Star Wars kanonunda direnişin kamusal yüzü ve isyancı lider olacak. Işıltılı güzelliği, inceliği ve zarafeti, galaksideki özgürlük ve adaletin yanan kalbini gizliyor. Ölüm yıldızının yaklaşan gölgesi. Gilroy'un yapım ekibi tüm sinematik cephelerde harika bir iş çıkarıyor. Devasa hikaye ilerledikçe birkaç dünya ayrıntılı olarak anlatılıyor. Andor'un mekanları, çökmekte olan Chandrila'dan, Coruscant'ın baş döndürücü yüksekliklerine, Mina Rao'nun sonsuz buğday tarlalarına, Gorman vadilerine ve Yavi'nin yemyeşil ormanlarına kadar gerçekçilikle dolu. İkinci sezonun yönetmenleri ayrıntıları ateşli bir şevkle kucaklıyor. Her aletin kadranlarını, düğmelerini ve tüplü TV ekranlarını sevdim. Casusluk, özellikle radyoların, kodların ve sinyallerin kullanımı, gizli iletişimde büyük bir rol oynar. İsyancıların imparatorluğun burnunun dibinde gizlice nasıl konuştukları ve seyahat ettikleri konusunda çok fazla düşünülmüştü. Sonra, nefret edilen düşmanı bulmaya çalışan her bip ve bip sesini takip eden ISB'nin muazzam kaynakları var. Andor harika görünüyor ve kulağa geliyor.
Ayrıca her teknik ödül için de düşünülmeli. Gilroy burada yumruklarını esirgemiyor. Andor'un ikinci sezonu, inanamayarak gözlerinizi kırpıştıracak kadar korkunç boyutlara ulaşıyor. Abartısız bir şekilde söyleyebilirim ki, Star Wars'ta ele alınan korkunç konular hiçbir zaman bu ölçüde ele alınmadı. Çocuklar bu diziyi izleyemez ve bu sorun değil. İzleyicileri daha da heyecanlandıracak birkaç son düşünce. Andor mükemmel bir derecelendirme almıyor çünkü Gilroy ilk sezondaki merkezi bir takibi cevapsız bırakıyor. Bu, gelecekteki yan ürünler için bilerek yapılmış olabilir. Ayrıca, hayati bir yardımcı karakter, kıçınızı tekmeleyecek ve bunu yaparken ayağınızı kıracak bir yayda gösteriyi neredeyse çalıyor. Onların arka plan hikayesine adanmış bir bölüm, Star Wars'un en iyi tek saati için yarışıyor ve bu müthiş bir başarı. Andor bir Lucasfilm yapımı. İkinci sezon, ilk 3 bölümle birlikte 22 Nisan Salı günü yalnızca Disney Plus'da yayınlanacak. Andor'un ikinci sezonuna 10 üzerinden puanım 10.